Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Bugün Kingshot oyununda size hileli bir formasyon vereceğim. Formasyonumuz %60 piyade, %40 süvari, %0 okçu arkadaşlar. Bu formasyon nasıl çalışıyor, neye göre çalışıyor ve kendinizden güçlü rakipleri bu formasyon ile savunmada nasıl yenersiniz? Size detaylı bir şekilde bunu anlatacağım. Biz bu formasyonu Whiteout Survival'da kullanıyoruz ve çok fazla işimize yarıyor. Bizden güçlü rakipleri bize saldırsalar bile savunmada çok rahat bir şekilde yenebiliyoruz. Bugün Kingshot'ta özel danışmanlık verdiğim bir arkadaşıma denemesini istedim. Savaşı beraber oynadık ve rakibi ondan çok çok güçlü olmasına rağmen savaşı rahat bir şekilde kazanıp Yüce Başkan oldu. Onu da ve eyaletindeki tüm arkadaşları da tebrik ederim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu videoda size 60-40'ı detaylı anlatacağım. Size raporlar göstereceğim. Neden bunun çalıştığını ve nasıl kullanılması gerektiğini detaylı bir şekilde anlatacağım. Videoyu beğenip yorum yaparsanız ve kanala abone olursanız çok sevinirim. Videoyu sunucudaki arkadaşlarınızla paylaşırsanız eğer sunucudaki kişilerle savaşlarda daha iyi koordinasyon sağlayabilirsiniz. Bu taktiği sunucudaki arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim. Videolarda çok hızlı konuştuğumu söylemişsiniz. Özellikle yabancı arkadaşlarımız. O yüzden biraz daha sakin ve yavaş anlatmaya çalışacağım. Özellikle bu video için. Şimdi öncelikle dediğim gibi arkadaşıma ben özel olarak danışmanlık veriyorum. Hesabını geliştirmede yardım etmeye çalışıyorum. O balina bir oyuncu. Bu oyunda kahraman donanımları çok önemli. Hepiniz oyuna çok fazla yüksek miktarda paralar atıyor olabilirsiniz. Ama çok güçlü bir oyuncu olmak, yüksek paralar yatırmak sizin için yeterli değil. Oyunda çünkü yeteri kadar paket oyunun başında yok. Siz aynı paketi alırsınız. Rakibiniz sizden fazla paket alsa bile doğru kahramanlar ve doğru kahraman donanımlarıyla onu çok rahat bir şekilde savaşlarda ezebilirsiniz. Ama her şeyden daha önemlisi ekip çok önemli arkadaşlar. Eğer sizi besleyecek, arkanızda güzel bir ekibiniz, iletişimi iyi kurabildiğiniz bir ekibiniz yoksa savaşlarda tek başınıza çok güçlü bir hesapla hiçbir şey yapamazsınız. O yüzden kendinize güzel bir ekip bulun, iyi bir iletişim sağlayın ve ekibinizdeki arkadaşlarınıza yardımcı olun. Bu konuyu özellikle yüksek para yatıran arkadaşlara söylüyorum. Para yatırmanız sizi bu oyunda bir yere taşımaz. Bu oyun bireysel bir oyun değil, bu oyun bir takım oyunudur. Güzel bir takımınız yoksa sizin yarı kadar para atan bir oyuncu ve rakibiniz gelip sizi savaşta çok rahat yenebilir. Paranız boşa gitmesin. Şimdi size örnek raporlarımızı hemen bir tanesini göstereyim. Burada bir raporumuz var. Sol taraftaki biziz arkadaşlar. 1.100.000 askerle savunma yapıyoruz. Sağ tarafta da 554. sunucuda Kun isimli oyuncu 1.100.000 askerle bize saldırıyor. Ve içeride 600.000 askerimiz kalıyor. Sadece 178.000 yaralayabiliyor. Geri kalan 331.000 hafif yaralı oluyor. Peki arkadaşımızla hemen bir kıyaslama yapalım. Şef donanımlarını kıyas yapmaya gerek yok. Zaten gördüğünüz gibi şef donanımları bizimkinden çok çok daha yüksek, çok daha yüksek miktarda paralar atmış. Şimdi tılsımlara geldiğimizde bizim tılsımlarımız 6, 4 seviye, 5 seviye, 5 seviye. Sadece piyadelerimiz 6. Rakibimizin tılsımlarına baktığımızda 2 tanesini 11, birini 10. 3 tanesini 11 yapmış. Bunlar 5. Birini 11 yapmış, birini 9 yapmış. Nişancılarının hepsini 11 yapmış. İnanılmaz bir para atmış. Muhtemelen sol tarafta benim koçluk verdiğim, özel danışmanlık verdiğim arkadaşımın 2 katı kadar para yatırmış buraya. Belki daha da fazlası. Çünkü tılsım paketleri bu oyunda gerçekten çok pahalı. Kahraman donanımlarına geldiğimizde ise kahraman donanımları karşılaştırmasını bu şekilde yapabilirsiniz. Aslında onun piyade kahraman donanımları bizimkiyle aynı olabilirdi ama o eşit bir şekilde dağıtmış. Gereksiz olan eldivene vermiş ama biz burada doğru yükseltmeleri yaptığımız için bizimkinin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde onun nişancısı, okçusu bizimkinden daha yüksek ama gidip biraz daha yanlış yatırmış, yanlış yerlere yöneltmiş. Şu an ortalama bu şekilde. Şöyle baktığımızda biz burada %66 piyade, %33,64 süvari kullanmışız. Gördüğünüz gibi hiç okçumuz yok arkadaşlar. Aslında buraya bir adet okçu koysaydık da işimize yarayabilirdi ama koymasak da problem değil. Rakibimiz ise 45, 26, 27 saldırmış. Bence kötü bir formasyon kullanmış 60-40'a saldırmak için. Şuraya baktığımızda bu rakibimizi çok çok rahat bir şekilde savunmada kazanabilmişiz. Şuradaki istatistik kıyaslamalarını yapabilirsiniz.
Bizim 1100 piyade öldürücülüğümüz varken rakibimizin 1700 piyade öldürücülüğü var. Ama bizim sağlığımız daha değerli. Size önceki videolarda anlatmıştım. Oyunda piyadede öldürücülük ve saldırı önemsiz arkadaşlar. Savunma ve sağlık önemlidir. Gördüğünüz gibi bizdeki önemli istatistikler rakibimizinkinden daha yüksek. Ki bu tamamen bizim geliştirme aşamalarıyla alakalı. Savaşın detaylarınıza girdiğimizde onun %20 buffları açık, bizim açık. Ve onun ekstra bir tane savaş peti açık. Bizim petimiz kapalı. Normalde petler çok yüksek avantaj sağlar. Ona rağmen biz bu savaşı rahat bir şekilde kazanmışız. Rakibimiz eğer biz normal bir formasyon yapsaydık, bu şekilde saldırsaydı bizi çok rahat bir şekilde şatodan çıkaracaktı ve savaşı o kazanacaktı. Ama buradaki kullandığımız 60-40 taktiği bizim bayağı işimize yaradı. Savaş detaylarına geldiğimizde ise tetiklenmeler bu şekilde. Hani bunun şans olduğunu düşünecekseniz size bir 5-10 tane rapor daha hızlıca göstereceğim. Burada bizim öldürmelerimizi de tamamen süvarilerimiz yapıyor. Piyadeler ön hatta savunma yaparken arka tarafta süvariler hasarımızı vuruyor. Peki bunu neden yapıyoruz? Arkadaşlar oyundaki okçu birimi en yüksek hasara sahip birimdir. Ama okçular DPS odaklı saldırı yaptığı için savunma kısmında çok başarılı değiller. Savunma kısmında süvariler kesinlikle okçulardan çok çok daha öndedir. Ama saldırı konusunda da okçular inanılmaz değerlidir. O yüzden biz savunma kısmına geçtiğimizde okçu sayısını genelde azaltıp hatta bazen sıfır yapıp 60-40 gibi formasyonlar yapabiliyoruz. Ve takımdaki tüm arkadaşlarımız da buna uyum sağlıyorlar. O yüzden gerçekten güzel bir ekip çalışmasıyla bizden güçlü olan rakibimizi rahat bir şekilde ezip savaşı büyük bir üstünlükle kazanabiliyoruz arkadaşlar. Hemen size farklı birkaç rapor daha göstereyim. Arkadaşlar artık bize savaşı kazanamıyorlardı. 3-4 tane arda arda savaş rally açmaya başladılar. Ve ona rağmen kazanamaya başladılar. Mesela 1 milyon 100 bine 1 milyon 100 bin arkadaşımız bize saldırmış ve sadece 14 bin kaybımız var. Savunmaya şöyle bakalım ve rakibimiz de gerçekten kötü bir rakip değil. Şuradan kıyas yapabilirsiniz. Sadece bu donanımlarını biraz kötü basmış ama piyadesinde yüzleri ve okçusunda yüzleri olmasına rağmen sadece 14 bin kayıp verebilmiş. Şöyle formasyona baktığımızda biz burada %70'e %30 olmuş. Bazen formasyon bozulabiliyor. Bunu ekibinizle önceden çalışmanız lazım ama ekibinizle önceden çalışırsanız gerçekten yenilmez bir ittifak, yenilmez bir sunucu olabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle bunu denemenizi tavsiye ederim. Ki bu 60-40 taktiği oyunun erken aşamasındaki Gen 2 kahramanlarında çok fazla işe yaradığını düşünemeyiz ya da söyleyemeyiz. Ama yine de biz işe yarar hale getirdik bunu. İlerleyen genlerde Gen 3'te, Gen 4'te ve Gen 5'te bu formasyon oyunda kullanılan tek savunma formasyonu olacak. Siz de bunu ilk deneyenlerden biri olup savaşların tadını çıkarabilirsiniz. Hemen birkaç rapor daha göstereyim. Yine en güçlü oyuncunun bir raporu. 500 bin askerimiz kalmış geride. Şöyle baktığımızda gördüğünüz gibi %60'a %40. Arkadaşımız farklı farklı formasyonlar deniyor ama imkan yok, bizi çıkaramıyor. Bir yerden sonra sinirlenmeye başladı artık. Ve kendi ittifaklarından 2 tane 3 tane rally açmaya başladılar. Ve ona rağmen 2 tane 3 tane rally'yi bile savunabiliyorduk. Artık 4. rally'de kaybetmeye başladık. Baksanıza 1 milyona 1 milyon saldırmış, 220 bin yaralı vermişiz sadece. Her şey inanılmaz bir şekilde ayarlı ve çok iyi denk geliyor. Hemen şuna bakalım. Burada 500 binle 1 milyon 100 bini savunmuşuz. Buradaki rakibimiz bize kıyasla çok çok daha zayıf bir rakip. Ama asker farkı bizimkinden 600 bin fazla olmasına rağmen sadece 170 bini yaralayabilmiş. Ve buradaki formasyonumuz da %20'ye %70'e kadar düşmüş. Çünkü 60-40 formasyon yaptığınızda içeriye takviye olarak tekrar 60-40 formasyon atmamanız gerekiyor. İçeriye daha çok piyade atmanız gerekiyor. Çünkü savaşlarda piyadeler ölürken süvarileriniz ölmez. O yüzden içerideki piyade oranı azalırken süvari oranı artmaya başlar. Bunu içeriye ralliler geldikten sonra dengelemeniz gerekiyor ve içeriye takviye atarken garnizonu doldururken sadece piyade atarsanız oranınız bozulmamış olur. Şimdi bir sonraki raporumuza bakalım. 500 bine buna bakmıştık. Bu en güçlü oyuncununkine bakalım. 1 milyon 100 bine 1 milyon 100 bin. Yine 500 binle kazanmışız. Ki burada çok az da içeride nişancımız kalmış. Biz de ilk defa bunu denediğimiz için bazı konularda yapamadık. Koordinasyon sağlayamadık. Ama 550 sunucudaki arkadaşlarımız gerçekten çok güzel bir ekip çalışması yaptılar ve bu konuda da başarılı oldular. Dediğim gibi bu sadece Wirlix
oyuncusunun başarısı değil. Bu başarı tamamen bir ekibin başarısı. Tüm sunucuyu tebrik ederim ve hepsine teşekkür ederim. Şöyle baktığımızda ilk rapora bakalım. 882 binle 988 bini savunmuşuz. Rakibimiz bizden 100 bin asker fazla atmasına rağmen 387 bin askerle yine de bu savaşı kazanmışız. Ve rakibimiz gördüğünüz gibi doğru kahramanlarla saldırıyor. Ama bizim savunma kahramanlarımız çok iyi. Her şeyimizi buna göre ayarladık. Buradaki özel silahlardan %30 savunmacı ekiplerin saldırısı, %15 savunmacı ekiplerin sağlığında aldık. Bu oyunda savaş stratejileri ve savaş taktikleri gerçekten çok değerli ve çok önemli. Formasyonlar çok değerli. Eğer bu videoya 1000 beğeni gelirse arkadaşlar en kısa zamanda savaş raporu nasıl okunur ve daha sonra ise oyunda savaşlarda hangi formasyonları kullanmalısınız tek tek size yarım saatlik ya da bir saatlik uzun bir savaş raporu videosu çekmeyi planlıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu video sizin için yararlı olur. Umarım bu formasyon sizin ekibinize de savaş kazandırır. Özel koçluk ve özel danışmanlık için paranız boşa gitmesin. Bu şekilde hatalı donanımlar basmak istemiyorsanız, paranız ve emeğiniz, zamanınız boşa gitmesini istemiyorsanız bana Discord, Telegram ya da Instagram adresimden ulaşabilirsiniz. Videonun açıklamalarında her birinin linki mevcut arkadaşlar. Video izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.